Good morning, good afternoon, and good evening, you guys. This video has probably subtitles in your own language, so please check the subtitle section for your language and look for your language. So this video is in Turkish, most probably, but if it's not Turkish, most probably it's in English. Sorry for my foreign other viewers. And yeah, please check for your own language in the subtitle section. So yes, let's get into the video. Bye. Günaydın. Bugün 4 Mayıs 2025. Pazar günü saat 9.30'a bile gelmedi. Büyük ihtimal 9.20, 9 çeyrek falan filan sabah. Evet. Bugün her zamanki gibi ne konuşacağımı bilmiyorum. Ama kafamda az buçuk bir şeyler var. O yüzden oradan devam edeceğiz. Dün Instagram'da bir tane post paylaştım. Postta şey yazıyordu. You're not a problem to be solved, you're a soul to be understood diye. Yani meali siz çözülecek bir problem değilsiniz, siz anlaşılması gereken bir ruhsunuz diyor. Bunu bence yani direkt sözü gördüm ve gerçekten çok benimsedim. Çünkü yani kendimden de fark ediyorum maalesef ve çevremdeki insanlardan duyduklarımdan, gördüklerimden de anlatacağım üzere insanlar sürekli olarak birilerini değiştirmeye çalışıyor ve işte burada da işte o problemmişçesine, yani problemden kastım burada şey değil, sorundan daha ziyade bir matematik problemi gibi, işte hani atıyorum işte 3. dereceden bir denklem ya da ne bileyim öyle bir şey. Hani onu çözmesi gerekiyormuşçası ve onun en sade formunu bulmasını gerekiyormuş gibi sürekli birilerini, biz ya da bizi birileri çözmeye çalışıyor. Ve bunu çok konuşuyoruz, diyoruz, duyuyoruz, görüyoruz da ama gerçekten her insan olduğu gibi güzel. Ya ben burada istisnalı kaideyi bozma. Lütfen bana yorumlarda çıkıp bir anda böyle çok istisnai bir durumdan bahsetmeyin. Burada biz farz-ı misal ve genel muhabbetler hakkında konuşuyoruz yani lütfen. Her neyse. Özellikle çevremden o kadar çok görüyorum ki yani sadece merakından böyle arkadaş ediniyorlar ve o arkadaşın işte hani mesela şey muhabbeti vardır ya, işte gizemli görünmek. Gizemli niye görünürseniz insanlar sizinle konuşmak ister. Çünkü size bir çözülmesi gereken bir problemmişseniz bakıyorlar. Konuşamadım. Her neyse. O yüzden işte eğer böyle hani Instagram'da çok fazla meme var bunun hakkında. Eğer bir gizemli bir kişiliğiniz varsa ya da öyle yaparsanız işte yok bir sürü arkadaşınız olur, yok işte sürekli insanlar gelip sizinle konuşmaya başlar. Tek okul için konuşmuyorum, herhangi dışarıda, iş yerinde, kafede, muhabbette, sohbet muhabbette hiç fark etmez. İnsanların gelip sizinle konuşması gerekiyormuş ve sizi çözmesi gerekiyormuş gibi bir hissiyat uyandırırsınız insanlarda. Her zaman da yani bunu yapan kişileri suçlamamak lazım. Çünkü eğer siz bile isteye bu şekilde davranırsanız insanda merak uyandırırsınız. Yani ve insanlar tabii ki de hani bu ne ayak diye bir düşünür. Belki bu ters tepedebilir. Hani sizi anlamadığı için sizden tamamen uzak bir şekilde davranmaya başlayabilir ya da sizi anlamadığı için merak ettiği için sizinle konuşmaya da başlayabilir. Tamamen böyle yani çok garip bir durum aslında ve çok fazla var çevremizde. Ama şöyle bir olay da var yani biz tamam, ben burada şeyden bahsediyorum işte çözülmesi gereken problem vesaire vesaire, buna karşı olduğumuzdan bahsediyorum. Ama mesela ben arkadaşlarımdan falan olsun, ya bu kötü bir şey değil bu arada, bunların altında çizeyim de, arkadaşlarımdan falan duyduğum olsun, işte şeyi çok duyuyorum. Kendi içinde çelişiyorsun ama bu şey anlamında değil. Paradoksal bir seviyede mesela. Mesela bence bu hepimizde var ya da bilmiyorum, bende olduğu için bende mi herkeste var sanıyorum ama yani ben extroverted bir introvert'üm. O yüzden yeri gelir çok fazla kendime çekilirim ve haftalarca dışarı çıkıp kendi halimde takılabilirim. Kendi halimde takılmaktan gayet mutlu olan bir insanım. Yeri gelir evde asla durmam. Sürekli dışarıda dururum, gezerim. Arkadaşımla sohbet, muhabbet ya da ne bileyim ailem dışarı çıkar gezerim. Yani yani bakarsanız hem çok fazla içe kapanık bir insanım hem de çok fazla dışa dönük bir insanım. Ve bu aslında bir günün sonunda paradoksa meylediyor. Ve ben işte belki de insanlar çözülememesinin sebebi ya da çözülmemesinin gerektirdiği olay insanların paradoks içermesidir. Ve bu bence sadece insan doğasında olan bir şey. Yani bunu çok fazla bazen de kafada büyütmemek lazım. Mesela bunu yani
kimseye laf etmek istemiyorum ama felsefeciler bazen en önemsiz bir şey bile en detayına kadar düşünüyor. Bu tabii ki kötü bir şey değil ama sürekli olarak bunu yapmak ve sürekli olarak yani ne bileyim bazen bir şey kabul edip devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Ve yani belki de evet sadece hepimiz birer paradoksuz. Bazılarımızın belki cevabı var ama şu anki günümüzün anlayışı buna yetmiyor. Belki de bazılarımızın cevabı yok ve sadece paradokslar yani. Kendilerince takılıyorlar yani. Bu da olabilir. Ya da bir şey de gayet olabilir. Yani belki de gayet sıradan bir insansınız ve olduğunuz gibisiniz. Yani olduğunuz gibiden kastım yani öyle asla karmaşık bir insan değilsiniz. Ne istediğinizi gayet iyi bilen, ne yaptığınızı gayet iyi bilen ve tamamen ona göre davranan bir insan da olursunuz ki bu da gayet normal. Yani bunların hepsi gayet normal. Galiba kediler kavga ediyor aşağıda. Her neyse. İşte bence ruh da burada devreye giriyor. Çünkü biz günün sonunda hiçbirimiz çözülmesi... Arkadaşlar bu sorumsuz. Belki de hiçbirimiz çözülmesi gereken bir problem değiliz de sadece anlaşılması gereken birer ruhuz ve anlaşılmayı belki bekliyoruz. Belki kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Belki de bu hiçbir zaman olmayacak ve anlaşılmadan yok olup gideceğiz. Bunların hepsi birer seçenek ve bunların hepsi gayet normal ve bunların hepsi olabilir. Ve işte kabullenmek gerekiyor burada da. İsterseniz normal bir insan olduğunuzu, sıradan isterseniz tamamen olağan dışı, çok fazla sıra dışı fikirleri olan bir insan olabilirsiniz. Bunların hepsi gayet normal. Ve çok garip bir yanım da var, size onu da anlatayım. Bir gün bu kişilik testi çözmüştük arkadaşlarla. İşte orada bir soru vardı, şey sorusu. İşte ben eşsiz bir insanım falan filan ya da ben sıra dışı bir insanım diye bir soru olması lazım. Ben ona evet demiştim. Ve arkadaşımla işte sonra bir sürü olaylar oldu. Bunu konuştuk biraz. Dediler ki evet sen o zaman buna evet dedin dediler. Ben dedim ki evet ben buna evet dedim. Sonra bir baktılar. Sonra dedim ki yani bana göre herkes sıra dışı ve herkes eşsiz. Yani bu benim egom ya da benim adı nedir yani kendimi beğenmişliğimden, narsisizmden asla kaynaklanmıyor. Ki öyle olduğumu da düşünmüyorum ama konumuz bu değil. Yani bana göre herkes çok eşsiz. Çünkü herkes kendi içinde tamamen kendine has bir paradoks, kendine has bir problem taşıyor. O yüzden herkes eşsiz ve herkes sıradan. Yani bunu böyle kabul etmesi çok mu zor gerçekten? O yüzden insanları biraz kendi halinde bırakın ve yanlış bir olayları varsa kendi içinde bu zaten zamanla çözülecektir. Yani çok fazla bir şeyleri zorlamamak gerekiyor. Bunu demem bile şu an çok paradoksal aslında ama neyse. Ama her neyse. İnsanlar işte sadece anlaşılmayı istiyordur. İsterseniz bunu problemlerini çözerek, isterseniz paradoksunu çözerek anlaşılmak istiyordur. Ama bence anlaşılmak sadece bir çift gözün size bakıp yani 32 diş gülümsemesi kadar yeter diye düşünüyorum. Yani evet. Görüşürüz. Ben gidiyorum.